Breaking Point'in yeni bir bölümünden daha merhaba. Bugün sizlerle 7, 8 ve 9. bölümle birlikte olacağız. Üçer üçer bölümler devam edecek. Bugün verilen görev Bahreyn'de bir Grand Prix'e çıkacağız. Bakalım ne isteyecek. Yarış öncesi animasyonları izletiyor şu anda. Yeni grid düzenine göre animasyon ekranda. Alonso 3. başlıyor. Russell 4, Perez, Hamilton, Sainz, Stroll, Ocon, Norris, Albon, Piastri, Jackson 13, Bottas, Butler 17. sırada, Hülkenberg son sırada, Asile. 2023 Bahrain. We're about to get going, and I hope you've enjoyed the build-up just as much as we have. The teams are ready on the grid, they're ready in the garages too, but in the commentary box alongside me, are you ready, Ant? Of course I'm ready, Crofty. New season, new challenges for all of them out there, drivers and teams. I love this part of the year, Crofty. It's where it really kicks off. Devon Butler ise gergin, sinirli, Aiden'ı küçümsüyor ve çizgisi aşağıya doğru gidiyor. İlk 5'te bitirmemizi istiyor yarışı. Bahreyn görevinde, bakalım yerine getirebilecek miyiz? Bonus olarak da ilk 3 ve en hızlı tur istiyor. Ama ilk hedefimiz top 5. İçeriye doğru starttan sonra güzel bir atılım yaptık. Butler'la yan yana, Jackson'la yan yanayız. Jackson önde kalıyor. Albon'la Bottas var önünde. Şimdi içeriden geç bir fren. Albon'a doğru da bir atak yapmaya çalışıyoruz. İşte bir temas ama önde kalıyoruz. Derken Albon yeniden geldi ve önümüze geçiyor. Albon yeniden geldi, önümüze geçti. Şimdi bu sefer içeriden geç bir fren. Albon'u geçtik. Şimdi Bottas'a içeriden bir atak. Bunu da geçiyoruz. Gayet güzel bir atak. Tire condition still looking good. İki tane Alpin var. Şu anda Sainz 5. sırada. Bakalım 5'e kadar yükselebilecek miyiz? 14 tur var. Bir stopta yapacağız. %25'lik bir yarış yaptırıyor şu anda bize. Görev olarak. Şimdi biraz geç fren yaptık Alpinlere. Yaklaşıyoruz ve ikisinin arasında bir çekişme var. Gazi Ocon'u geride bırakıyor şimdi ama gerilerden gelerek ikisini de geçiyoruz. Hızlık sonunda yerimizi de garantiliyoruz. Güzel bir atakla geride bıraktık Alpinleri. Norris var önümüzde. Bu sıraya gidebiliriz. Evet, DRS'ler de açıldı. Şimdi geç bir fren yapıyoruz. Lando Norris'i de güzel bir atakla geride bıraktık. Hızla yükseliyoruz. 10. sıra.
Aracın sürüş hissiyatı gerçekten muhteşem. Sanki tren kullanıyormuşuz gibi. Asla bir kayma yok derken şimdi Piastri'yi içeriden bir atak. Piastri'yi de geride bıraktık. Hatta Norris bile geçti şu anda arkada Piastri'yi. Fırsattan istifade. Şimdi Stroll var önümüzde. 8.liğe doğru adım alıp ilerliyoruz. DRS almak için biraz ayağımızı gazdan çektik. Stratejik olarak. Şimdi DRS'yi de aldık. Stroll'ü de geçtik. Kaçma zamanı. 3,5 saniye var Perez'le aramızda. 5,1 saniye Sainz'la. Rakipte bir sıra daha kazandık oradan. Perez ve Alonso var önümüzde. Şimdi içeriden Perez'e bir atak yapıyoruz. Kapıyı araladı orada böyle bize. Sergio Perez. Çeko çok zorluk çıkartmadı, 6. sıra. Hedefimize adım adım ilerliyoruz. 50. turun sonunda pit alanındayız. Bakalım kaçıncı döneceğiz. Medium'lara geçtik. Şu anda 10. sıradayız. 12'ye kadar düştük. Piastri, Norris arkamızda. Alonso yine önümüzde. Pite girmeyen araçların pite girmesini bekleyeceğiz. Yine bakalım hızlı bir şekilde yükselebilecek miyiz? Alonso var şimdi önümüzde. Joe şu anda 5. sıraya kadar yükselmiş. Alonso'ya atak yapabiliriz burada içeriden. Geç bir fren. Küçük de bir temas orada Sainz'e ama 3. sıraya yükseldik. Sainz var, Devon var. Devon şu anda 5. sırada. Nick Lewis'e içeriden bir atak start geçtiğimizde çıkmadan önce geçiyoruz. DRS'yi de aldık. Şimdi Sainz'a atak yapıyoruz. Sainz çok savunmasız kaldı. DRS'si yok. Giren sürücüleri de geçtik ve şu anda 5. sıradayız. Gayet güzel bir şekilde hedefimizi yerine getirdik. Ve bonusa bakacağız. Yani iyi derecemizi attık ve George Russell'a yaklaşıyoruz. O da savunmasız bir şekilde ilerliyordu. Bekle bıraktık George Russell'da. Şimdi önümüzde diğer Mercedes var. Hamilton. Yine DRS alıyoruz. 11. tura da girerken alıyoruz şu anda. En hızlı turu da Hamilton'da geçersek bu görevi de tamamlamış olacağız. Yarışın sonuna kadar en hızlı turu da olursak bonusu da hak edeceğiz. İkinci turun sonunda Herkese yetiştik. Sesi yok ve çok rahat bir şekilde avlıyoruz kendisini. İkinci sonunda güzel bir geçişle ikinci sıraya yükseliyoruz. Bakalım Verstappen 2 tur var. Verstappen'e yetişebilecek miyiz?
son tura girerken DRS alıyoruz Verstappen'den. Adım adım yaklaşıyoruz. Metre metre yaklaşıyoruz ve içeriye doğru aracımızı sokuyoruz. Bir sonraki düzlük için DRS'yi de kollayarak liderliği aldık. Oldukça gerilerden başlamamıza rağmen 17.'ydik. Yanlış hatırlamıyorsam yarışı kazanıyoruz. 1 saniyede fark attık. Devon Butler moral buluyor. Meanwhile, plenty of surprises in the midfield. So where do we start, Ant? Well, I think we have to look at Connor Sport. For me, they've been the biggest surprise so far, and Butler, he's doing fantastically well. Thing is, though, they've got to sustain that over the course of the whole season, and that is easier said than done. Certainly one Casper Ackerman will be hoping that this season is better than his last. Well, what a thrilling end to an incredible Grand Prix weekend. Our top 3 finishers should be incredibly happy with what they were able to achieve out there today. Kutlamalarımızı da yaptık. Şimdi röportaj var sırada. What a start to the season, Devon. You must be happy with that performance. Yeah, putting a real shift out there today, Natalie, and pleased to see it pay off, absolutely. Look, I have to secure my reputation as one of the all-time greats, Natalie. You know, every race counts. I've got no time to lose. Well, you've had your share of run-ins in the past with teammate Aiden Jackson. Ah, listen, Aiden is the greatest F1 driver of all time. You ask him, he'll tell you. What, you think I've got an attitude problem? Aiden has got stealth ego, let me tell you. You don't know it's there, and then it emerges. He's a handful. Trust me. Well, Connor Sport surprised everyone by appointing Casper Ackerman as team principal this season. So how do you feel about taking orders from someone that you've got such... I think he's going to do a terrific job, you know? Mainly because he's got me on his team, so he can't go too far wrong. Now, I'm sure he's incredibly thankful to have me as a driver. Well, you're embarking on a new year, but what would a successful season look like for you in 2023? If my dad thinks I've driven one good race by the end of the season, I'll consider myself a massive success. No, seriously. he's a difficult man to please, and we've got to do our best to keep him happy. So yeah, one good race, according to the old man. Can it be done? Watch this space. That's great, thank you. Great race out there today, just in the highlights. Listen, I know we've had our run-ins and, well, last season was last season. Fresh start for the team. What do you say? Huh, Jackson. Yeah, cheers, mate. Bin's over there. Yeah. Nice one. How about the season just gone? The 2023 season was completely different for Connor Sport. How so? But the car, for one. We'd ironed out the most critical issues, and it was just starting to live up to its potential. Can we talk about what happened with Devon?
Yeah, what is it? Now that's how a butler takes care of business. Yeah, right, yeah. Carrying the team, Devon, as well as the butler name. I couldn't be happier. Yeah, went well. Well? I can't wait to hear what those clowns Ackerman and Connor have to say. Yeah. Hmm? You okay, Devon? What? Oh, yeah, I'm fine. I'm, just adrenaline, Dad. I really pushed it out there today, you know, I just need to simmer down a bit. Of course you do. Let's talk later. I'll be in meetings, but call me whenever you like. I'm proud of you, son. Let's just make sure today's result isn't just a one-off. Eh? Yeah. All right. Ciao. Ara sahnede Devon Butler deli etti Aiden Jackson'ı ve şimdi artık yeni bir yarışa geçiyoruz. Avustralya pistindeyiz. Bakalım bize ne görev verecekler. Pistin dışına taştı. Pistin dışına taştı. Okay, Devon, we're going to have to ease off from the brakes. Brakes don't feel right. Okay, we'll have a look at it, but you're going to see a drop-off in performance, I'm afraid. What? Why? We've asked you to take it easy on the last lap, but pushing has made the issue even worse. So we're just going to have to live with it for now. What are you talking about? Listen, just do what you can, please, Devon. Come on. Ve şimdi görevi görüyoruz. Pozisyonumuzu mümkün olduğunca korumamızı istiyor bizden. Bakalım kaç tur korumak zorunda kalacağız. 5 turumuz var. 5 tur boyunca Sainz var, Gazi var arkamızda. Puan mücadelesi veriyoruz. 9. sıradayız. Hem Gazi hem Sainz gidiyor. Biri sağdan biri soldan yaklaştı. Ortada kaldık ve yerimizi korumayı başarıyoruz ama bu sürücüye karşı da başarılı olduk. Gazi de Sainz'i geçti bu fırsattan istifade. Fernando Alonso'dan en hızlı tur geldi. Son 3 tur. Koşturmaya devam ediyor Sainz arkada. Şimdi içeriden bir atak yaptı. Yanımıza kadar sokuldu, geçti. Bakalım viraj çıkışında iyi bir çekiş yakalamamız lazım derken hem konumumuzun avantajı hem de iyi bir çekişle tekrardan pozisyonumuzu geri aldık. Yine geliyor. Bu sefer Gazli geldi. Yaptı ama o da başarılı olamadı. Max Verstappen kazandı yarışı. Start finish çizgisine doğru ilerliyoruz. Damalı bayrağı. Konumumuzu koruyarak geçeceğiz. Verilen görevi başarıyla tamamlıyoruz. Bonus görevde Jackson'ın önünde kalmaktı. Aiden Jackson'ın. Onu da başardık. Bir sıkıntıyı daha hallediyoruz. Bir sonraki yarışta neler olacak? And working for the team, Casper Ackerman wanted to make a clean break for this year. This does feel, though, that it's something that they might have had to have dealt with last season. It's really not what they wanted. A repeat of what happened in the past, and you cannot let it go on. It can't continue. They're just damaging the reputation of the team and their own reputation as well. They have to sort it out. I'm sure they'll be having words. So it's all changed here in Australia, and as the teams acclimatised to their new standings, so will we. Red Bull are our winners today after showcasing some incredible Max driving. Verstappen There's been a podyuma doğru huge push ilerliyor. from them lately to stay competitive with the other teams, and they're certainly proving themselves.
Ve bu sefer de Devon Butler Now, Devon, you röportaj didn't verecek. respond to a team order today. Look, anything I say is going to be taken out of context. So I'd rather not fuel that kind of speculation. I'll debrief the team, and we'll figure out how we can stop it happening again. That's all there is to it. Devon, you finished the race with a compromised car today. What was that like for you? I did what I could in the circumstances, but you know what? I really need a car that I can push without worrying that I'm going to break something. So if the team can't give me a car like that, what am I supposed to do? Now, some have been saying that you do get preferential treatment because your father funds the team. What do you say to those allegations? Oh, come on, listen. A team often needs to prioritize their best driver. It's no big deal, happens all the time. So how do you expect Connor Sport to perform this season based on your performance so far? They got me, haven't they? So, yeah, I expect us to do pretty well. If they can sort out the car this time around, I'll get them all the points their little hearts desire. Thank you so much for your time. Could you take a look at this, please? You nip this in the bud, Cass. Do you hear me? Andrea. Butler, what was that out there today? I will not have a return to last season. We are a team. He cannot be allowed to do just what he wants. Look, just calm down. I have it under control. Oh, this is Devon we're talking about. There is no control. He nearly lost the car, Casper. But he didn't. You know what it gets like out there. I'm sure there's an explanation. Or an excuse. And we'll find out. I'll be racing it at the debrief, okay? So I'll report back to you. Okay, hang on. Look, I've got to go. I've got Davidoff on the other line. Of course you have. Enjoy. No, it's a big deal when one of your drivers decides to do their own thing. So I called him out on it at the next team meeting. And what was Devon's reaction? Well, he denied the whole thing. Blamed it on a comms fail. Which I thought was strange. The same thing happened the year before when I was principal, and he gave the exact same excuse. Yeah? You wanted to see me? There he is. You're a difficult man to pin down. Right, I'll cut right to the chase, Devon. Tell me what's happening. What are you talking about? Well, it's not just disregarding team orders. Paddock talks. People are saying you've been distracted, that you're ignoring them completely. Now, my job is to make sure the team works smoothly, like clockwork, so I'm just trying to work out what's going on. I told you, check the comms. Yeah, the comms are fine, Devon. We checked. What's going on? Nothing. Just cut that out. Show me some respect now. Okay. I heard the order. All right? You happy? Why ignore it? I'm feeling it, Cass. The pressure, paddock gossip these last couple of months. Oh, come on. You're Devon Butler. You are the paddock gossip. You've heard what they're saying, right? You've seen what they're writing. Driving on Daddy's money. It's making me second guess myself. Okay. We can work through that. Start changing the team narrative. Absolutely. But in the meantime, I'd like you to see someone from the medical team. Just to be sure. I've booked you in for this afternoon. No, Cass. Look, I've got a race to prep for, okay? I need my head in the game. I'm fine. I get that. That's fine.
but I want you to see them straight after the race. Understood? Yeah. Fine. Sahnelerinde geçtikten sonra şimdi bir McLaren geçti. 7 lap kalmış. Bizi bekliyoruz ve finish görmemizi istiyor. Tabii görev vermedi. Sadece finish'e gel diyor şimdilik. Piyastı var arkamızda, bayağı uzakta. O da var. Sergeant var. Piyastı Sergeant'a geçti. Ama bizde Sergeant'ı avlamamız lazım. Şimdi içeriden biraz zorlayarak şansımızı küçük de bir temas ile Sergeant'ı geride bırakmayı başarıyoruz. 15.'ye yükselmiş olduk. Araçta herhangi bir sıkıntı gözükmüyor şu anda. Ve bir tur sonra Hülkenberg var önümüzde. Ağaç sürücüsü iyi kapattı. Rüzgar gibi gelip 30 km hızla yanından geçtik. Bakalım ne kadar yükseleceğiz. Bayraklar da sallanıyor. Arkamızda Hülkenberg gerilere düştü. Bir sıkıntı olmuş olabilir aracında. Şimdi devam ediyor. Pistin dışına taştı büyük ihtimalle. Bottas'a doğru yaklaşıyoruz. Herkese'yi de alacağız. Herkese'yi almadan zaten yaklaştık. Çok rahat bir geçiş yapıyoruz. Valtteri Bottas'a karşı. Ve ara sahne geliyor. Bakalım neler olacak ara sahnede. Devon Butler now. Oh, that's not good. Ve spin atıyoruz bariyerlerde. Araç bariyerlerde. Spin attık. Replay yapıyor. Devon Butler. Aracın arkasının kontrolünü kaybediyor Devon Butler ve bariyerlerde şimdi aracı terk ediyor. Big relief there, although he does still look a bit unsteady on his feet, Crofty. İyi işaret yapıyor tribünlere ama çok da iyi gibi değil. Yürüyerek garaja dönüyor. Hey. Casper Ackerman teselli etmeye gidiyor. Kapıda biraz tereddüt halinde ve kapıyı açıyor. I'm done, Casper. I'm done. It's okay.
okay. It was his hearing. He'd been keeping it from us. I think maybe he'd been trying to keep it from himself. I mean, he was at the height of his career. Yeah, what can you say? Ve Ackerman röportaj veriyor. I was devastated. Butler'la ilgili konuşuyor. But 5 years in F1. 9. bölümü de burada tamamlamış olduk böylece. I mean, most people never Önümüzdeki even get a 3 chance. bölümde So. görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. And I was still one of the best while I was out there. You ask anyone. How did you feel when Devon left? How did I feel?